Merhabalar, ben Doktor Ayşegül Çorulu. Ekranda gördüğünüz gibi bugünkü konumuz koenzim Q10. Bu uzun ismi olan, tam olarak da ne demek istediğini pek çoğumuzun bilmediği, daha çok vitamin desteği olarak tanıdığımız, yani bir işe yarıyordur, antioksidandır diye bildiğimiz koenzim Q10 aslında nedir onu konuşacağız. Ve şekilde örneklemeye çalıştığım gibi aslında koenzim Q10'in vücut içerisinde kibrit olduğunu öğreneceğiz. Koenzim Q10 vücutta enerjiyi oluşturan işlemlerin ateşini yakar. Gerçekten kendisi kibrit gibi çalışır. Şimdi onu biraz daha yakından inceleyelim. Hiç değilse adını duyduğumuzda kendisi hakkında daha çok fikrimiz olabilir. Şimdi koenzim diyoruz değil mi? Enzim dediğimize göre bu bir enzim. Q10 de onun numarası. Enzimler ne yaparlar? Enzimler şöyle tarif edilir. Mesela A'dan B'ye bir yol var. Siz A'dan B'ye gidecek olan yolu eğer aracı tek başına normal hızında bırakırsanız diyelim ki 5 dakikada gidiyor. Enzim o olayı hızlandıran demek. 5 dakikada olacak şeyi işte 1 saniye indiren demek. Veya mesela sindirimden biliyoruz değil mi? Bir şey yediğimiz zaman eğer enzimlerimiz azsa sindirme süresi uzuyor. Enzim ne yapıyor? Sindirme işlemini uzun süreden kısa süreye çeviriyor. Vücudun içerisinde enzimler olayları hızlandıran moleküller, öyle söyleyelim. Demek ki koenzim Q10 de bir enzim, yani bir olayın hızlanmasını sağlıyor. Şimdi o olay için biraz daha hücre içine zoom yapmamız lazım. Koenzim Q10'den bahsederken onun bulunduğu yeri odaklayarak gidelim. Hücrenin içinde makul, hücrenin içindeki mitokondride, bu da makul. Ama mitokondrinin içindeki elektron transfer zincirinde koenzim Q10'in yeri var. Yani hücrenin içindeki organelin içinde. Şimdi onun yerini çizelim. Burası bizim hücremiz olsun. Bu hücrenin içerisinde şu şekilde gösterilen ve içinde pilileri olan küçük enerji organellerimiz, mitokondriler var. Sonra biz bu mitokondrileri açıp koenzim Q10'in olduğu yere bakmak için şu zincirleri, bu gösterdim ya böyle zincirler var diye. Bunu açalım buraya doğru ve biz buna elektron transport zinciri diyoruz. Her mitokondride bundan milyarlarca var ve bu zincir olmadan enerji üretemiyoruz. Bu zincirin amacı, demiştim ya A'dan B'ye bir yol diye, buradan girenin 5 aşamalı buradan çıktı ve sonuçta da ATP oluşturduğumuz zincirimiz. Buradan giren dediğim yiyecekler. Karbonhidrat olabilir, yağ olabilir. Başlangıçtan girip sonuna ulaşacaklar ve bu zincirin üzerinde biz ATP elde edeceğiz. 1 numaralı istasyondan da yiyecekler girebilir, 2'den de girebilir. 3 ve 4 numaralı istasyonlarımız da var ve en sonunda da ATP üretiyoruz 5. istasyondan. Yemeklerin girdiği noktaları 1. ve 2. istasyon olarak alalım. Buraya yiyecekler diyelim. Şimdi buraya kadar ne öğrendik? Koenzim Q10'in bizim enerji oluşturma mekanizmamızda o enerjiyi oluşturabilmek için yiyecekle oksijeni bir arada yakabilmek için kullandığımız kibrit dedik ona, değil mi? Yani ateşleyici, öyle söyleyeyim. Ve bu nerede oluyor? Sitoplazmada değil, hücrenin başka bir yerinde değil, mitokondrilerin içinde ve orada da enerjinin nasıl oluşturulduğu elektron transport zincirinde oluyor ve bu zincirden tonlarca mitokondri hücre içinde var, milyonlarcası da elektron transport zinciri olarak mitokondrilerin içerisinde var. Ve bu zincirlerin üzerinde enerji oluşuyor. 5 aşamalı. 1 ve 2'den yiyecekler giriyor. Yağ olabilir, şeker olabilir, protein olabilir. 5'ten ATP çıkıyor. İşte burada bir yanma işlemi oluyor. Şimdi bizim koenzim Q10'imiz burada nerede bizim bu kibrit işimizi yapıyor derseniz, koenzim Q10'in bulunduğu yer şurası. Tamam mı? Kibritimiz burada. Şimdi koenzim Q10 elektron transport zincirinde yiyeceklerden gelen elektronların oksijene, şurada oksijen var, buradan da elektronlar akıyor. Bu akışındaki enzim. Ne dedik? Enzimler olayları hızlandırırlar. Olayların olmasını hızlandırırlar. Koenzim Q10 bulunduğu yerden
yiyeceklerden gelen elektronları, bu karbonhidrat da olabilir, yağ da olabilir, girdikleri istasyonlardan bir sonraki istasyona taşıyor. Yani eğer burada koenzim Q10 olmazsa ne karbonhidratlar ne yağlar bu istasyonlarda yollarına devam edemezler. Koenzim Q10 onların taşıyıcısı. Taşıyıcılıkla kibriti nasıl bağlamıştım? Eğer koenzim Q10'i buraya koyamazsak ve o da elektronları alıp da oksijenle birleşme yoluna gidemezse buradan bir ATP, hani enerji çıkmayacak. O yüzden olayın kibriti. Her ATP oluşturma halimizde koenzim Q10'i kullanıyoruz. Her seferinde elektronlarla, yiyeceklerden gelen elektronlarla oksijeni yakarken koenzim Q10'i kullanıyoruz. Her seferinde 1 ve 2. istasyondan girmiş olan yiyeceklerden gelen elektronları oksijene doğru taşıyan koenzim Q10. O yüzden onun olmadığı durumda, eğer biz burada bir şeye sahip değilsek, koenzim Q10'e sahip değilsek zincir kopar ve enerji oluşturmak mümkün olmaz. O yüzden koenzim Q10 işte yorulursanız kullanın, kas ağrınız varsa kullanın, halsizlik hissederseniz kullanın diye konuşulur. Bir de mesela koenzim Q10 hakkında en çok neyi duyarız? Onunla ilgili olarak zincirimizi tamamlayalım. Şuradaydı kendisi. Bu yağ yaktım, enerji kullandım konularında mesela bir de neyi duyarız? L-karnitini duyarız, değil mi? Bunu da suplement olarak yazarız veya işte L-karnitin önemlidir vesaire diye kullanırız. Genelde enerji bulmak, enerjik hissetmek ya da yağ yakmak konularında bir koenzim Q10'den bir L-karnitinden bahsedilir. L-karnitinin buradaki amacı nedir? L-karnitin uzun yağ taşıyıcıdır. Uzun yağ nedir? Hindistan cevizi yağı ve tereyağı gibi kısa zincirli ve orta zincirli yağlar dışındaki geri kalan yağların ismine biz uzun zincirli yağlar diyoruz. Yani yağ ama öbür ikisi kısa ve orta zincirli, geri kalanlar uzun zincirli. Bu uzun zincirliler ne demiştik? Ta bizim burada şunu bir silelim. Hücremiz var ve asıl hücremizde işleri yapacağız ya. Yağ şurada olsun. İşte bu uzun olan yağı ta buraya, oradan da buraya sokacağız ya. Asıl geleceği yerde burası. Demek ki bunun için bir taşıyıcıya ihtiyacımız var. O da L-karnit. Yani eğer size işte enerjik hissedin ya da yağ yakın falan dedikleri zaman koenzim Q10 ve L-karnitin veriyorlarsa, koenzim Q10'in yağ da dahil her şeyi yakmaktaki kibritliliğinden yararlanmak istiyorlar. Olayı başlatabilmesinden ona ihtiyaç var. L-karnitin de dışarıdan gelen uzun yağları içeriye sokabilsin diye kullanılan madde. O yüzden bu ikisi beraber dolanıyor. Fakat konumuz koenzim Q10'di. Koenzim Q10 bütün enzimler gibi yaşla fonksiyonu azalan, üretmekte zorlandığımız bir madde. Dolayısıyla esasında koenzim Q10'in varlığı bizim hem yağdan hem şekerden daha iyi ATP üretmemizle çok alakalı olduğu gibi bir şeyle daha alakalı. Onu da burada küçük bir not olarak size söylemek isterim. Şimdi bu birinciden karbonhidratlar girer, ikinciden yağlar girer. Koenzim Q10 onu taşır. Hop ATP'ye doğru gidiyoruz. Şurada bir yerde de ısı çıkar. Bizim 37 küsür derecelik vücut ısımız var ya, onu da mitokondriler ATP üretirken yapıyorlar. Yani enerji üretme hattının bir kısmı da ısıya doğru dönüyor. Vücut ısımızı biz öyle sağlıyoruz. Sıcakkanlı canlılar olarak vücut ısımızı bu yöntemle sağlıyoruz. Koenzim Q10'in ısı hattında da ısı oluşturmakla da bize faydası var. Dolayısıyla genelde mesela işte hani açken kendimizi üşür hissederiz. Bir şey yiyince hemen bir ısınma gelir. İşte o bu hatta giren ATP oluşturmak için kullanılan enerjinin bir kısmının ısıya dönüşmesidir. O yüzden hani özellikle de üşünme meselesi anemiye, demir eksikliğine vesaire bağlı değilse veya çok ağır diyetler yapıp az yiyorsanız, hani kalori de girmiyorsa vücuda veya işte o gece faslında yememeye çalışıyoruz, aralıklı oruç yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bizde üşüme yaratıyorsa güne koenzim Q10 ile başlayarak
olan enerjiden, yani olan yiyecekten hem ATP'yi hem ısıyı arttırmaya çalışabiliriz. Eğer karaciğer yağlanmamız, kanda trigliseritlerimiz, koca bir göbek sorunumuz varsa, kendi yağlarımız da uzun zincirli yağlardır. O zaman L-karnitini de listemize ekleyebiliriz. Bunun dışında özellikle kolesterol düşürücü ilaç kullananlar koenzim Q10'den de mahrum kalıyorlar. Çünkü kolesterolün üretilmesini engelleyen aşamada yapılan o ilaçla bloklama koenzim Q10'in de vücutta üretilmesini azaltıyor. Demek ki o kolesterol ilacı kullanınca kas yorgunluğu, halsizlik, kas kaybı hikayeleri, enerjisizlik konuları da koenzim Q10'in azalmasıyla alakalı olduğu için onlara da zaten rutin olarak kolesterol ilacı alıyorsa koenzim Q10 veriyorlar. Koenzim Q10 ile ilgili söylenecek şeyler sabah almanız daha doğru olabilir. Çünkü sabah saatinde o size enerji veren sistemi çalıştıracağı için gece uykunuzu açmamış olur. Değişik versiyonları var. Mesela koenzim Q10 alırken biraz karabiber alabilirsiniz ki onun eminimi daha çok artsın, ki öyle bileşikler de var. Veya yağla kaplanmış formüllüleri var. Onları da kullanabilirsiniz. Koenzim Q10 oldukça önemli bir destek olduğu halde eskiden bilinirliğinden dolayı hani gündemden biraz düşmüş gibi oldu. Ama yorgunluk, halsizlik, üşüme, yağ yakamama, değil mi? Dertlerimiz varsa koenzim Q10'i tekrardan bir hatırlayıp onun hem ATP enerji üretilirken hem de vücut ısısı oluşturulurken bu zincirde hayatımızı veren, canımızı veren bu zincirde bir kibrit olduğunu, o olmadan o kibritin, yani o sistemin ateşlenemeyeceğini ve dolayısıyla da o ateşten ısı ve enerji çıkmayacağını hatırlamamız lazım. Koenzim Q10 için bu kadar bilgi bence yeterli. Teşekkür ederim. Abone olur, paylaşırsanız çok sevinirim.